Ey yaran Şah-ı Merdan, Esselamu kablel kelam. Selam olsun size. Selam ismi celili, Esselam olan Cenab-ı Hakk'ın müminlere verdiği şeref libasıdır. Esselamu aleyküm dediği vakıfta müminlere selamet libası giydirilir. Onun için çok selam, birbirlerine çok selam vermek vücuda kuvvet, imanımıza kuvvet, aşk-ı şevkimize kuvvet verir. Esselamu aleyküm ey hazirun. Hazır olanlar kimler? Ey yaran Şah-ı Merdan. İnsanlara numune-i imtisal Şah-ı Merdan. Onun yolu müminlerin umumuna dairdir. Onun yolu, Şah-ı Merdan'ın yolu, bütün müminlere uyan yoldur. O yolun başlangıcı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Besmele-i Şerife'yi çek, her işin asan olur, kolay olur. Dinleyelim Şah-ı Merdan'ın güzel sözlerini. Onu sevenler, onun ahbablığını isteyenler, arslanla giden arslandır. Tilkiyle giden tilkidir. Kurt ile giden kurttur. Tilkiyle giden tilkidir. Kelp ile giden kelptir. İnsana yakışan arslanlarla beraber olmaktır. Arslanı temsil eden Ahdi Peygamberi'de Efendimizin asrında da Hazreti Ali Efendimiz Şah-ı Merdan her zaman içinde geçerlidir. Onun arslanlığı ihtiyarlamaz. Genç tabut-ı aslandır. Bir hücum etse, ayaklarını yere vursa, Şah-ı Merdan Hicaz'dan gün doğudan gün batıya kadar adımını atar. Böyle bir o manevi güçtür. Nereden alır? Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e takdim ettiği Bismillahirrahmanirrahim. Ondan alır. Biz de onun yaranıyız.
sevenlerindeniz. Yolunu severiz. Hazreti Şah-ı Merdan buyur, sizindir meydan. Dünyanın evvelinden ahirine sizindir bu meydan. Maşallah. La kuvvete illa billah. El-Aliyyil Azim. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyini, her hazineleri açan Bismillahirrahmanirrahim. Mümin kimdir? Bismillahirrahmanirrahim diyendir. Onu söylemeyen mümin değildir. Bu hayatın iki türlüsü vardır. Medet ey Şah-ı Merdan. İnsanlar için dünya üzerinde hayatın tayyibe ve hayatın seyye. Güzel hayat, bilmem, çirkef hayat. Ey akıl olan insan, ey yaran Şah-ı Merdan. Dinle, Allah ve işle. Dinle ey ahmaklar. Yaranın dışında olan Şah-ı Merdan'ın meclisinden uzak duran surette insan, lakin hakikatleri hayvan olmuştur. İnsan ol. Dünyaya geldin. Sana Rabbul İzzet en şerefli libası giydirdi. Elbise. İnsanların giydiği elbiseyi hiçbir başka mahluk giymemiştir. Bütün mahluklar dört ayak üstünde koşturur. İlla insan ayaktadır. İnsanın temsil ettiği bir elif suretidir. Elif gibidir insan. Neye işarettir? Hem gökyüzüne işarettir, hem Cenab-ı Rabbul İzzet'in vahdaniyetine, birliğine şehadet ediyor. Boyuna şehadet ederiz. Her adım başında şahitlik ediyor bizim ayakta duran kıyafetimiz. Lakin gafiller bunu anlamıyorlar. Kendilerini dört ayaklı sınıfa kaydettirmek için kavga kıyamet koparıyorlar. Dünya için kavga eden dört ayaklı sınıfa girmek için uğraşan gafillerdir. Dört ayaklara uyma. Senin şerefin vardır.
ve fis semâi rizkukum ve mâ tu'adun. Değil mi? Sizin rızkınız da yok. Gökyüzündedir. Endirir. Hayvanların yeryüzünden çıkar. İnsanı kamillerin rızıkları gökyüzünden iner. Nefis semâi rizkukum. Hitap kime? İnsanoğluna. Koşma. Nasıl geçineceğim? Ne yiyeceğim? Derdine düşme. Ve mâ halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin ve ma yuridu en yut'imun. Ben insanoğlunu, cinleri de kulluğum için yarattım. Bana kulluk yapsınlar, şeref alsınlar. Efü semâi rizkukum ve mâ tu'adun. Uyuma. Ey Şah-ı Merdan'a dinleyen yavrum, ne güzelsiniz, ne temizsiniz, ne akılsınız. Akıllılar onlardır. Akıllı kimdir? Allah'a inanandır. Akılsız, rezil kimdir? İnkar edenlerdir. Hayvandan aşağıdır. Benhum adal. Ulaike kel en'am. Benhum adal. Ey insan! İkterebetis sa'a ve şakkal kamer. Ey insanlar! Kıyamet yaklaştı. Ay bölündü. Ay bölünür mü? Allah'ın emriyle bölünür. Bu insancıklar, bu zamanın insancıkları manevi gücü takdir edemiyor. Rütbelerine göre anlayışlarını kullanmıyorlar. Bu zamanın insanı süfli olan mahlukatın yoluna girmiş. Leş peşinde koşuyor. Ya kemik ister ya saman. Ey insan! Cenab-ı Hak insana öyle bir ulvi suret giydirdi ki melaike-i kiram şaşıp kaldı. Halife kılacağım dedi yeryüzünde. Öyle bir güzel suret verdi Adem'e ve evladına ki bütün mahlukat şaşıp kaldı. Hatta melaikeler de şaşıp kaldı. Ey ehli kitap! Kitabın zamıları yazmaz mı? Yazar. Okusanız da sizin inancınıza göre ey İsa Nebi'ye inanan insanlar
İsa Nebi sizi Allah'a çağırdı. Nasıl çağırdı? Çan çalıp çağırdı Allah'a. İsa peygamber çan çaldı mı? İsa peygamber ömründe çan kullandı mı? Bu çan nereden geldi? Şöyle Pop cenapları anlat. Din nedir? İman nedir? Ve mükellef olan insan kimdir? İnsan Allah'ın yarattıkları içerisinde melaikelerden üstün olan varlıktır. O kadar kıymetli bir insan. Bildiriyor musunuz? Takdis ediyoruz onları, insanları. İnsanları takdis etmek, insana verilmiş bir salahiyet değildir. İnsanı takdis etmek gökyüzündendir. Buradaki bizim tayin ettiğimiz adam bizi takdis edemez. Onu kim takdis etti? Yani kutsiyet verilen. Kutsiyet gökyüzünden gelir. Yeryüzündeki adam kutsiyet veremez. Gökyüzünden emir alan müstesna şahsiyetler. Onlar insanı takdis eder. Kutsiyet giydiler. Bizim uydurma ünvanlarımızdan insanlar kutsiyet bulamaz. Çan çalmakla da insanlar manevi bir hava bulamaz. Şöyle pop cenapları, bu kadar insan sana bakıyor. Her gün bir nakırdı söyleyebiliyor musun? Söylesin. Bugün yeni bir gündür. Takdis ve kutsiyet ellerinde olan kuvvet sahipleri ise hitap etsinler insanlara. İlk hitap ne olacaktır? Ey insan! La ilahe illallah deyiniz ve şahırlı sol. Bütün peygamberlerin en yücesi Allah'ın sevgilisinin hakkını veriniz ki Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki o bir yetim evlat idi. Bir yetim evlat. Anadan yetim, babadan yetim. Babasını hiç görmedi. Anasını da sabahı çağı 7 yaşlarında valide-i muhteremesi mübarek Amine Hatun Muhammed annesi bıraktı. Düşün ey garbın insanı. Arabistan'ın çöllerinin içerisinde 1500 sene evvel bir yetim çocuk neşet etti. Göründü. O dünyada insan mı yok? Büyük adamlar
kendilerini büyük sayanlar veya saydırmaya uğraşan aptallar. Kendi de aptal. Aptallığından dolayı aptalları da anlatıp kendini büyük göstermek isteyen aptallar. Böyle büyüklük gökyüzünden iner. Yeryüzünden çıkmaz büyüklük. Büyüklük libası gökyüzünden iner. İstediğine gelir Allah-u Zülcelal. Ey dünyanın insanları, ey şaşkınlar. Böyle Arabistan çölleri içerisinde tefekkür et. Arabistan çölünün içinden bir yetim çocuk çıkıyor. Yetim çocuk. Ve büyüyor. Valide-i muhteremeleri, babaları daha önce alem-i melekuta alındı. Valide-i muhteremeleri de 6 yaşlarındayken değil mi? Melekuta alındı. Bu bir yetim çocuk kaldı. Dikkat et. Ey şeytanın gururlandırdığı şaşkın insanlar. Bir çocuk. Bir yetim çocuk kaldı. Büyüdü. Kendi kavminin içerisinde Es-Sadık Muhammed aleyhisselam 40 yaşına varıncaya kadar ey doğru evlat, yalanı olmayan insan Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne haber var? Onda kutsiyet var mı? Soruyoruz. Hristiyan alemine soruyorum. Ki onlar İsa Nebi'ye inanırız derler. İsa Nebi mübeşşiren bir Resulün yetimin ba'di buyurdu. Benden sonra gelecek peygamberi müjdeleyerekten geldi İsa Nebi. Ya o çölün içinde 7 yaşında çocuk anadan babadan yetim. Düşün ey insanlık. Onda kutsiyet olmasa onun sözü ve ona indirilen Kur'an-ı Azimüşşan dünyayı sallar mı? Söyle Pop cenapları, doğru yolu göster. Göstermezsen çekeceğin vardır. Kutsiyet popların dağıtacağı bir şey değildir. Böyle yapmakla kutsiyet verilmez. Çan çalmakla da kutsiyet olmaz. Her gün nasihat etsin. Dünya üzerinde adam varsa her gün nasihat etsin o insanlara. O Allah sevgilisinin yolunun sultanı olan Şah-ı Merdan'dandır.
O konuşabilir. O hitap edebilir. Onun için insanda ihtar ederim. Be careful. İngilizce de biliyor mu ya şey? Biliyor. İngilizce bilmek bir iş mi? Bir rütbe mi kazandırır? 7 lisan bilir. İsterse 70 bilsin. Kur'an lisanını bilmedikten sonra kıymeti yok. Kelbin havlaması, kelbin lisanı var. Kedilerin de lisanı var. Kurtların lisanı var. Fillerin lisanı var. Yılanların lisanları var. Lisanı olmayan yok. Çünkü her şey Allah'ı tesbih eder. Ama min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Öyle mi ayet? Her varlık kendisini varlığa getireni tesbih eder. Ondan gelecek ilahi lütfu bekleyip durur. Kendini ilah yerine koyma. Şeytan dava etti. Ben olayım dedi. Kainatın efendisi. Dendi ki olamazsın. Sen olamazsın. Benim halife kıldığım Adem evladının sultanıdır. Rafet hepsine. Nereden o şeref geliyor? Kainatın efendisinden. Ve izgâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Ezeli kelam bu. Ey eser uleması, uyuma. Ey kız mı? Ey kız, uyuma. Söyle. Hulefa demedi Allah. İnni câilun fil ardı halife. Ardullahi vâsi'a. Harf-ı tarif umum içinde var, husus içinde var, taksis. Halife, elif lamla söylüyor. Taksis ediyor bir kimse. Bütün insanlar halife değil. Yok. Yeryüzünde halife kılacağım. Fil ardı. Ardı Cenab-ı Hakk'ın arz dediği nedir? Bu dünya mı? Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratmış olduğu ne kadar mahlukat varsa hepsinin üzerinde Cenab-ı Hakk'ı temsil eden o 7 yaşındaki bilinmeyen çölleri izledi. Evlat bunu talim etti. Ey insanlar! La ilahe illallah deyiniz. Celle Celaluhu ve Muhammedur Resulullah de ey benim sevdiğim kulum. Ey Habibim söyle. Sen söyledin la ilahe illallah. Tamamdır. Ben de tamamlayayım sana. Diyesin ve Muhammedun Resulullah. Ve Muhammedun Habibullah. Ve Muhammedun Safiyullah. Muhammedun Kelimullah. Hay ya Seyyidi ya Resul.
Ey ezher uleması, açıklasana. İnni cailun fil ardı halife. Bunun manasını açsana, anlatsana bu kafasız insanlara, onlara hükmedenlere. Birbirinize düştünüz. Sen büyüğüm, ben büyüğüm davasıyla. Sizde büyüklük olamaz. Büyüklük Cenab-ı Hakk'ın giydirdiği büyüklük, onu taşıyacak muhterem ve muhteşem Efendimiz'indir. Kainatın efendisinindir. O kainatın efendisi bu dünya değil, boyuna halk olan, evet, boyuna halk olan mahlukatın da efendisi ve sultanıdır. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ne güzel söylüyorsun. Ey ayakta duran, Elif'i temsil eden, Allah Celle Celaluhu'nun ismi celilinin ilk harfi Elif'i temsil ettiğini unutma. Sana yakışmaz. Hayvanlaşasın. Sana yakışan meleklenmesin. İkisinin arasında yaratıldın. Hem hayvan hem melek. Hayvanlık nefsaniyetimizdedir. Kutsiyet bizim ruhaniyetimizdedir. Bilesin, nefsine uyma, hayvan olursun. Ruhaniyetine uy, ruhaniyetin seni melekut alemine kaldırır. Alem-i melekuta çıkarsın. İnsanlığının rütbesini orada görürsün. Şerefini bilirsin. Çanla din yürümez. Çamı kaldır ve çağır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. De. Demezsen, ısrar edersen, dilinde bir dert çıkar, dilini keserler. Ta ölünceye kadar kesile kesile dili dünyadan gider. Dilin sağlam olmak istersen, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah de. Halife kılacağım dedi. Hulefâ demedi. Ey ezher uleması, ey Şam uleması, ey Mağrib Maşrik uleması, dinle, anla ve Allah'ın halifesi olan Sultanul Enbiya'nın yoluna gir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurdu ki اَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Abid, ben kullara zulmetmem diyor. Haşa, ben kullara zulmeden tanrılara Rableri değilim.
Ben adaleti emrettim. Onun için İslam'ın düsturunda ilk nedir? Bu ahmaklar bilmezler. Düstur ararlar. İnna Allaha emru bil adli. İslam'ın düsturu bu. Bu haydutlar biz düstur yapacağız. Biraz sen yapacağını paçanı bağla da yap. Sen kimsin ki düstur yapasın? Düstur yapasın. İşte Allah'ın bütün insanlığa düsturu, ilahi düsturu her haftada minberlerde okuyorlar. Ulemamız da kabak gibi olmuşlar. Mülük dinlemez olmuş. Allah'ın düsturu ve her cuma okuyor. Estağfirullah. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil kurba. Emir. Ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi. İşte bu. Bütün dünyanın istediği ve itaat etmek vacip olan budur ki her cuma mülük bizzat okuyordu. Minberlerde. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. İşte bu. Söylesene. Manasını söyle. Allah emrediyor. İlk adaletle emreder. Adalet ki zulmü men eder. Zulmü yasak eder. Adaletle emreder. Böyle hanginiz ya Şiası, ya Alevisi, ya Türk'ü, ya Kürt'ü hanginiz dinliyorsun Allah'ın ayetini? Ey alimler, alim geçinenler, söylesene İslam'ın düsturu budur. Her hafta okuyoruz. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan. İlk adalet. Adalet. Hangi millet kaldı mı İslam Müslümanlardan şimdi adalet gözeten? Acem memleketinden çıkıp Şam'da insan öldürmesi. Bu adalet midir? Yakıştı böyle adalet onlara. Bir de kendilerini leşkeri yezzan, amiran leşkeri yezzan diyor. Leşkeri yezzan, Allah'ın askeri böyleyse, Allah'ın askeri önüne geleni öldürür, yakar, yıkarsa, ne biçim Allah'ın askeri olur bunlar? Bunlar şeytanın askeri olur. Leşkeri yezzan değil, leşkeri şeytan oldular. Ama yıkacaktır. Es-zulmü la yedûm ve imdâme demmer. Zulüm devam edemez. Devam ederse yıkılır. Yıkacaktır. Sahip Kur'an görecektir. İlk hesaba bu yalan üzerine milleti zulmüyle öldürenlerin intikamını alacaktır. Recep geliyor, sakınsınlar. Allahu alâ mâ nekûlü vekîl. Hasbunallahu ve ni'mel vekîl. Ya Rabbi bizi affeyle. Bize sultan gönder. O Habib-i Ekrem'in müjdesini tahkik edecek sultan gönder ya Rabbi bize. Mehdi aleyhisselamı gönder ya Rabbi. Osmanlı'nın sultanlarını gönder ya Rabbi.
ki bin yıl İslam'ın sancağını taşıdılar. Sonunda Selanik dönmeleri onun saltanatını Yahudilerle beraber yıktılar. Lakin dünyada başlarına yıkıldı. Osmanlı'yı kim yıktı? Ki 1000 sene İslam'ın sancağını kaldırıp binlerce şehir ile Avrupa'nın ortasında ezan okuttular. Gülbank-ı Muhammedi'yi çektiler. Söylesene be Türk kavmi. Türk uleması. Ağzınızı açsanız da kim batırdı Osmanlı'yı? Allah'ın hakkını veren, dinini de tazim eden Osmanlı'yı kim batırdı? Selanik dönmeleri batırdı. Fitnet Selanik'ten çıktı, koca Osmanlı'yı yıktılar. Bütün milletler belanın altında kaldı. Ama yakındır. Recep'un acayibun. Recep geliyor. Sakınınız ey müluk. Yasak amanınız. Lakin bize bildirilen 7 kimse var. Mülukun içinden, emirlerin içerisinden, reislerin içerisinden Ramazan'ı bulamayacak. Çünkü es-zulmü la yedûm. Zulüm devam edemez. Leşkeri Yezdan yerine leşkeri şeytan olanlar gelip insan öldürmeye Şam-ı Şerif ki Şam kinaneti buyurdu Allah. Benim sevdiğim arzdır. Şam'ı yakanlar, yıkanlar, vuranlar haddinizi bildirecek. Benim arslanı göndereceğim. Buyur ey Şah-ı Merdan. Sizin nesli pakinizden gelecektir. O arslan ki Şam'a dokunanların hakkını, haddini bildirmeye dikkat eyle. Recep geliyor. Recep'un acayibun. 7 reis Ramazan'a yetişmeyecek diyerekten bize haber vardır. İsimlerini söylemediler ama 7 müluktan, ümeradan, rüesadan, ulemadan da 7 kimse, her bir tayfadan 70 kimse dünyalarını değişecektir. Siz yaramadınız. Siz düstur aradınız. İlahi düsturu bıraktınız. Ey Türkler! İlahi düstura sen de dinle. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel baghi. Bütün güzellikleri emretti. Bütün kötülükleri men etti. Siz bütün iyilik, güzellikleri yasak ettiniz. Bütün pislikleri açtınız kapıları. Gençler ne olursa olsun. Yazıklar olsun. Hoca Devlet-i Aliye'yi yıkanların yolunu hala devam ettiriyorsunuz. Lakin galiba içinizde Ömer'a'dan da Üzera'dan da 70 kişi Osmanlı'yı yıkanlardan 70 kişi onu tasdik edenlerden 700 kişi bayrama yetişemeyecek. Allah bilir. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Kadir ve muktedirsin.
Hu derim. Ey müminler! Şu bu isim takma. Bölünme. Yeni isim uydurma. İslam için askeri İslam de şu çeşit türlü isimler hayır istenmez. Yukarıdan emirdir bu. Askeri İslam de. Şadına edilemeyorsan mezarlık seni bekler. Bayramı bulamaz. Askeri İslam çıksın meydana. Başlarına sahibi zamanın giyeceği sarık var. İslam sarığı. Rengi siyah da var. Yeşil de var. Beyaz da var. Kızıl da var. Ona göre hareket et. Baş açık gezme. Bunlardan birini başından indirme. Bunları taşıyana dokunma. Yukarıdan melaike boynunu vurur. Ey Rabbimiz! Kadir ve muktedirsin. Ey Şah-ı Merdan! Ne güzel buyurdun. Ey yaran! Onun yoluna gir. Askeri İslam'dan ol. Korkma. Zulme karşı ol. Korkma. Budur. Zalim cennete giremez. Zalimlerin yeri cehennemdir. Sakınsın. Arabı acemi, Türk'ü sakınsın. Hu Rabbim la yazar. Lem yezel ve la yazal. Subhansın ya Rabbi. Subhansın ya Rabbi. Sultansın ya Rabbi. İstediğin yapar. Bizi askeri İslam'dan yazsınlar bizi de. Askeri İslam'dan yazılalım. Askeri İslam kafirlerin yüreklerini titreden bir sözdür. Ve evliyaların yanında tasdik olunmuş sözdür. Askeri İslam'dan ol. Türk askeri, Kürt askeri, Arap geçmez. Acem askeri geçmez. Askeri İslam. İslam askeri olan. Baş açık gezme. Kıçına gavur pantolonu giyme. Belinden palanı eksiltme. Tabanca taşıma. Allah de yürü. Dünyayı yıkarsın. Sana heybet libası giydirir Cenab-ı Hak. Maşallah. Ey Şah-ı Merdan. Ey Şah-ı Merdan. Yaranınıza lütfedin. Seni sevmeyen kafirdir. Allah'ım bizi affeyle. Fatiha.